Tarih 6 Aralık 1991. Soğuk Savaş'ın buzları çoktan erimiş ve bir zamanların süper gücü Sovyetler Birliği dağılmanın eşiğine gelmişken San Francisco'da bulunan Sovyet konsolosluğunda düzenlenen bir basın toplantısı siyasi gündemden çok daha ürpertici bir konuya ev sahipliği yapmaktaydı. Kürsüde Sovyetlerin efsanevi hava kuvvetleri albayı ve test pilotu olan Madame Mik lakaplı Marina Popovich, savaşın dehşetinden bile daha korkutucu bir konu hakkında askeri bir keskinlik ve ciddiyet ile duruyor ve elindeki son derece gizli olarak nitelendirilen bir fotoğrafı dünya basınına göstermeye hazırlanıyordu. Albay Marina, basın mensuplarına dönerek Mars'ı keşif için gönderdikleri Phobos 2 uzay aracının aniden sinyal göndermeyi kesmesinin kimsenin bilmediği bir sebebi olduğunu söyler. Basından bir kişi, Sovyetlerin en büyük uzay projelerinden birisi nasıl olur da sinyal keser, uydunun başına ne geldi diye sorduğunda ise binbaşı elinde tuttuğu fotoğrafı basına gösterir ve salon bir anda buz keser. Phobos yok olmadan önce kamerası ile son bir kare yakalamayı başarmıştır. Ve o andan sonra her şey değişir. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Soğuk Savaş'ın hayatımıza kattığı belki de tek faydalı şey Amerika ve Sovyetler arasındaki amansız uzay yarışıydı. Yörüngeye ilk kim gidecek? Ay'a ilk kim gidecek? Ve belki de en uç hedef olarak Mars'a ilk kim gidecek? Bu amansız yarışta her ne kadar Sovyetler önde gidiyor olsa da bunun bazı bedelleri de olmuştu. 1960'lardan itibaren gönderilen Marsnik, Zond ve Kozmos serisi araçların neredeyse tamamı ya fırlatma rampasında patlamış ya da yörüngeden çıkıp uzayın derinliklerinde kaybolmuştu. Hatta kazaların sıklığından dolayı NASA mühendisleri ve uzay tarihçileri bu sürekli tekrar eden başarısızlıklar dizisine Büyük Galaktik Hortlak diye isim takmışlardı. Kendi aralarındaki muhabbete göre Mars'ı koruyan bir güç oraya yaklaşan davetsiz misafirleri yutmaktaydı sanki. 1988 yılına gelindiğinde ise Sovyetler bu laneti kırmak için son bir hamle daha yapar. Bu sefer amaç sadece Mars değil, onun gizemli uyduları olan Phobos ve Deimos'tur. Ve Sovyetlerin Phobos programı başlar. Bu kez hata payı yoktur. Proje sadece Sovyet mühendisliğinin değil, Batı Almanya, Fransa, İsveç ve hatta ABD'nin NASA Derin Uzay Ağı aracılığıyla destek verdiği devasa bir uluslararası işbirliği ürünüdür. Görevin nihai hedefi uzay aracının Phobos'a iyice yaklaşarak 2 iniş aracı bırakmasıydı. Planlanan senaryoya göre Phobos 1 ve 2, 1989 yılının Mart ayı sonunda Phobos'un yüzeyine sadece 50 metre mesafeye kadar sokulacak, biri zıplayarak hareket eden, diğeri sabit 2 küçük iniş modülü uyduya bırakılacak ve uydunun yüzeyini detaylı bir şekilde inceleyecekti. 7 ve 12 Temmuz 1988'de Sovyetler Birliği'nin meşhur Baykonur fırlatma rampasından ikiz uydular başarıyla fırlatılırlar ve yaklaşık 130 milyon kilometrelik büyük yolculuk başlar. Yolculuğun üzerinden daha 2 ay geçmiştir ki Phobos 1, yer kontrol merkezinden gönderilen tek bir hatalı komut satırı yüzünden yönelim sistemini yanlışlıkla kapatır ve güneş panelleri güneşe bakamayan araç enerjisini tüketerek uzayın karanlığında sonsuz bir uykuya dalarak savrulur. Bu talihsiz kazadan sonra geriye artık sadece Phobos 2 kalmıştır. Ve o artık sadece bir makine değil, uzay yarışında koca bir ulusun onuru haline gelmiştir. Ancak onun başına gelecekler kardeşininkinden çok daha karanlık olacaktı. Ocak 1989, Phobos 2, 130 milyon kilometrelik yolculuğunun sonunda Kızıl gezegen Mars'ın yörüngesine başarıyla girer ve ilk verilerini göndermeye başlar. Veriler mükemmeldir. Mars'ın atmosferine dair, güneş rüzgarları ve gezegenler arası ortama dair veriler insanlık ile paylaşılır. Uzay aracı Mars'ın yörüngesinde 2 ay geçirdikten sonra nihai hedefine doğru gözlerini diker. Adını aldığı Yunanca'da korku, dehşet anlamına gelen sıra dışı Phobos uydusu. Araç uyduya yaklaştıkça o güne kadar çekilmiş en net Phobos görüntülerini dünyaya iletmeye başlar. 40 metre mesafeye kadar çözünürlüğe sahip yaklaşık 40 kare dünyaya gönderilir. Aracın nihai amacı ise uyduya 50 metre kalıncaya kadar yaklaşıp 2 küçük araştırma aracını Phobos'un yüzeyine bırakmaktı. Phobos 2 bir yandan fotoğraflar çekip bir yandan uyduya yaklaşırken perde arkasında teknik ekip soğuk terler dökmekteydi. Mars keşiflerini normal Dünya-Ay arası veya Dünya-Yörünge arası görevler gibi düşünmeyin. Aradaki mesafe Mars'ın ve Dünya'nın güneş çevresindeki yörüngesine göre
100 ila 300 milyon kilometre arasında değişmekte. Yani görevin olduğu sıra bunu 150 milyon kilometre olarak ele alırsak bile uyduya bir komut gönderdiğinizde ışık hızı ile ilerleyen radyo sinyallerinin araca ulaşması 8 dakika 30 saniye sürecektir. Uydunun size yanıt vermesi de bir o kadar sürer. Kısaca karşılıklı iletişim en hızlı 17 dakikada gerçekleşir. Bu çok tehlikeli bir durum ve görev risklerini minimuma indirmek için görevi yürüten ana sistemler demokratik karar mekanizmasına sahip 3 ana bilgisayardan oluşuyordu ve herhangi bir komutun uygulanması için en az 2 bilgisayarın evet oyu vermesi gerekiyordu. Ancak Mars laneti ne yazık ki kendini bir kez daha gösterir ve uzay aracı yörüngeye girdiğinde 3 bilgisayardan birisi tamamen susarken diğer ikisi ise hatalı veriler iletmeye başlamıştır. Tarihler 27 Mart 1989'u gösterdiğinde araç uyduya yaklaşacağı pozisyona girer ve prosedür gereği yüksek çözünürlüklü kameralarını uyduya çevirmek için dünya ile olan anten bağlantısını geçici bir süre keser. Görev kontrolde herkes gerginlik içerisinde uzay aracının yeniden uyanıp başarılı bir şekilde görev fotoğraflarını göndermesini beklerken sessizlik uzamaya başlar ve dakikalar saatlere döner. Ama Phobos'tan bir haber gelmez. NASA derin uzay ağı ve Sovyet istasyonları gözlerini Phobos'a doğru çevirip ondan gelecek bir sinyali yakalamak için her şeyi yaparlar. Ve o esnada Phobos'tan korkunç bir çığlık yükselir. Can çekişen uzay aracı sanki başına gelenleri dünyaya anlatmak için son gücüyle bizlere bir sinyal gönderiyor gibidir. Ve bu son nefesten sonra Phobos 2 sonsuza dek susar. Ancak dünyaya ilettiği o son mesajda öyle bir görüntü vardır ki tıpkı Phobos 2 gibi onu ilk görenlerin de korkudan susmalarına sebep olacaktı. Moskova Görev Kontrol, Phobos 2'den gelen son telemetri verilerini incelemeye başladığında işler garip bir hal almaya başlar. Uydunun sinyal kesilmeden önce kontrolsüz bir şekilde kendi kendine dönmeye, spin atmaya başladığı anlaşılır. Ancak normal şartlarda bunun olması beklenmedik bir şeydi. Eğer araca bir cisim çarpmış olsaydı bu şiddetli bir yörüngeden çıkış veya patlama olarak gözükürdü. Lakin Phobos'un başına gelenler sanki birisinin ona bir tokat atmasına benzetilmişti. Uydunun çektiği son görüntüler incelendiğinde ise herkesi şaşırtan o fotoğraf gün yüzüne çıkar. Phobos 2'nin yüksek çözünürlük kamerası dönüşü esnasında Mars'a doğru bakarken bir bulut tabakasının fotoğrafını çekmiştir. Ve fotoğraf o an Mars bulutları üzerine düşmüş devasa boyutlarda uzun, silindirik bir cismin kasvetli gölgesini yakalamıştı. Sovyet televizyonunun ünlü haber programı Vremya, 30 Mart 1989 tarihinde izleyicilere Phobos 2'nin kaybolmadan önce Mars yüzeyinde tanımlanamayan bir cisim görüntülendiğini açıklıyordu. Habere göre bilim insanları fotoğrafta görünen karanlık şeklin yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda ince bir elips olarak tanımlamışlardı. Ve dahası bu gizemli şeklin aynı anda 2 ayrı kamera ile kızılötesi kamerayla da görüntülendiği ve dolayısıyla bir optik yanılgı veya kamera hatası olamayacağını da altı çiziliyordu. Uzay aracı sanki bu cismi görüntüledikten saniyeler sonra görmemesi gereken bir şeye şahit olmuş ve başına bir şey gelmişti. Görev kontrol merkezinde ekibe destek veren bazı batılı bilim insanları da bu olağan dışı görüntü karşısında hayrete düşerler. Londra Bilim Müzesi'nden Dr. John Becklake, Sovyetlerin son fotoğrafta orada olmaması gereken bir şey gördüklerini aktarmıştır. Becklake'in anlattığına göre Sovyet bilim insanları Phobos 2'nin Mars'a bakan kameralarından gelen görüntüyü satır satır dünyaya indirirken fotoğrafın yarısına gelindiğinde ekranda beklenmedik bir cisim belirmişti. Bu cismin ne olduğuna dair Moskova'daki kontrol merkezinde şaşkınlık yaşanmış, fotoğrafın geri kalanı Sovyetler tarafından kamuoyuna o an için gösterilmemişti. Yalnızca Sovyet Uzay Ajansı'nın başkanının Aviation Week and Space Technology dergisine demeç verirken kullandığı şu cümle basına yansıdı. Son karelerden birinde uzay aracı ile Mars arasında boşlukta garip şekilli bir cisim varmış gibi görünüyor. Bu sözler resmi ağızdan gelen çekingen bir doğrulamaydı aslında. Sovyetler Phobos 2'nin başına ne geldiğini henüz açıklayamamış olsalar da son anda görüntülenen garip şekilli cisim hakkındaki spekülasyonların fitili ateşlenmiş oldu. Sızdırılan bir diğer kare ise Phobos uydusunun yüzeyini gösteren son fotoğraftır. Ancak bu fotoğrafın üzerinde tüm görüntüyü kaplayan garip çizgiler ve parlamalar da vardı. İşte bu sızan fotoğraflar, uzmanlardan gelen belirsiz ve endişe dolu yorumlar bir araya gelince de zaten etrafı efsaneler ile örtülü Mars bir kez daha dünya gündemine oturur
ve özellikle binbaşı Marina Popovic'in açıklamaları ile birlikte zirvesine çıkar. Resmi açıklamalar henüz net bir cevap veremezken boşluğu doldurmak isteyen çeşitli teoriler hızla ortaya atıldı. Bu teoriler arasında en çarpıcı olanı Phobos 2'nin dünya dışı bir zeka tarafından yok edildiği iddiasıydı. Başka bir deyişle birçok kişi uzay aracının ilettiği son karelerde görünen gizemli gölgenin aslında bir UFO'ya ait olduğunu, bu dev uzay aracının Phobos 2'yi fark edip ortadan kaldırdığını ileri sürdü. Bu iddiayı savunan bir diğer kişi de Amerikalı meşhur yazar ve komplo teorisyeni Richard Hoagland'tı. Kendisi NASA'nın yaptığı Mars görevlerinde Viking uzay aracının çektiği Cydonia bölgesindeki piramitsel oluşumlar ve meşhur yüze benzeyen tepe ile ilgili yazdığı kitaplarıyla bilinen bir isim. Hoagland, Sovyetlerden gelen bu son görüntüleri kendi teziyle birleştirip bir zamanlar Mars'ta ileri bir medeniyetin yaşadığını ve günümüzde bile bazı sistemlerinin halen çalışabilir olduklarını iddia etmiş ve Sovyetlerin Phobos aracının bu sistemlerden birisine takıldığı için yok edildiğini savunmuştur. İşte hem bu fotoğraflar hem 1960'larda Sovyet astrofizikçi Yosif Shklovsky'nin ortaya attığı Phobos'un içinin boş olduğu ve hatta muhtemelen birileri tarafından yapılmış bir uydu olabileceği iddiası, hem Sovyetler Birliği dağılmadan 2 hafta önce gizli bilgileri basına veren meşhur pilot Marina Popovic'in anlattıkları da birleşince Phobos anomalisi iyice derin ve popüler bir hal almaya başladı. Ve artık insanlar iyiden iyiye Mars'ın eski antik bir medeniyetin izlerini taşıdığını ve Phobos'un da o medeniyetin yaptığı yapay bir uzay üssü olduğunu düşünürler. Bu düşünce günümüzde bile devam ediyor. Çünkü 1998 yılında NASA'nın uzay aracı Mars Global Surveyor, Phobos'un yeni yüksek çözünürlüklü görüntülerini çektiğinde bu sefer de uydunun üzerinde doğal olamayacak kadar keskin kenarlara sahip bir monolit keşfederler. 85 metre yüksekliğinde, 15 metre genişliğinde devasa bir kule uydunun üzerinde rahatsız edici bir sunilik ile duruyordu. Tabii ki insanların aklına hemen 1968 yılında çekilmiş Stanley Kubrick'in meşhur 2001 A Space Odyssey filmi gelir. O filmde de mistik siyah bir monolit, çeşitli dönemlerde dünyanın ve güneş sisteminin belirli yerlerinde insanlığın karşısına çıkarak bilinçsel evrimimizde katalizör görevi yapan bir uzaylı teknolojisiydi. İşte şimdi de o filmdeki gibi bir monolit zaten etrafı gizemlerle dolu olan Phobos'un ortasında karşımıza çıkmıştı. Bir de üstüne Ay'a giden ilk insanlardan Buzz Aldrin'in bir televizyon programında yaptığı. Phobos'ta bir monolit var. Birileri bunu oraya koydu. Evrenin başka yerlerindeki yaşamı anlamak için oraya gitmeliyiz demesinden sonra artık Mars ve Phobos milyonlarca insan için antik bir uzaylı medeniyetini keşfetmek için mutlaka gidilmesi gereken bir hedef haline gelmişti bile. Peki tüm bu anlatılanların, yapılan iddiaların hepsi gerçek mi? Cidden Mars'ta bizi keşfedilmemiş antik bir uzaylı medeniyeti mi bekliyor? Yoksa tüm bunların bilimsel bir açıklaması var mı? Gelin biraz da işin o kısmını inceleyelim. Çünkü orada da işler biraz garip bir hal almaya başlıyor. Öncelikle Marina Popovic'in meşhur UFO gölgesi görüntüsüyle başlayalım. Bu fotoğraf Phobos 2'nin Thermoscan adlı cihazı tarafından çekilmiştir. Termo tarayıcı, Mars yüzeyinin sıcaklık haritasını çıkaran, görünür ışık ve termal kanalları birleştiren özel bir kamera ve çalışma prensibi satır tarama denilen bir teknik. Termo tarayıcı tek bir kare fotoğraf çekmez. Bunun yerine tıpkı bir fotokopi makinesi gibi yüzeyi satır satır tarar. Araç yörüngede hızla ilerlerken aşağıdaki gölgede hareket eder. Tarama hızı ile gölgenin hareket hızı birleştiğinde ise görüntüde ciddi bir bozulma meydana gelir. Ve kaynağın gölgesi uzar, esner ve ince uzun bir silindirik şekli alır. Yani aslında uzay aracı bir UFO'yu çekmemişti. Phobos uydusunun Mars'taki bulutun üzerine düşmüş gölgesini çekmişti. Ve hızından dolayı da bu gölge uzun ince bir hal almıştı. Sonraki yıllarda Mars Global Surveyor ve Mars Express araçları da aynı gölgeyi defalarca görüntülemiş ve yüksek çözünürlüklü kameralarla bunun Phobos'un tutulma gölgesi olduğunu teyit etmiştir. Phobos 2 uydusunun neden dönmeye başladığı sorusunun cevabı ise resmi raporlarda yerleşik bilgisayar arızası nedeniyle yönelim kontrol motorlarının yanlış ateşlendiği veya kilitlendiğini göstermektedir. 3 bilgisayardan oluşan yedekli oylama sistemindeki mantık hatası tek çalışan bilgisayarın aracı kurtarmasına engel olmuş ve araç kendi ekseni etrafına dönerek bataryalarını tüketmişti. Ancak Marina Popovic öyle kolayca bir kenara itilecek bir kişi değil. Çünkü gerçekten çok iyi bir kariyeri olan Sovyetlerin önemli bir ismi. Ve Sovyetler çöktükten sonra kendisi pek çok UFO bilgisinin arşivlerde yok edildiğini söyleyerek
Sovyetler döneminde ülkede çeşitli UFO kalıntıları bulunduğu hakkında kitaplar da yazmıştır. Şimdi hepsi doğrudur demek ya da yalandır demek yanlış olur. Çünkü tek kaynağımız onun sözleri. Ama yine de merak edenler olursa kitaplarını yapay zeka ile Türkçe çevirebilirsiniz. Çünkü Almanca olarak yazılmışlar. Richard Hoagland ve Mars iddialarına gelecek olursak kendisi çok güvenilir bir kaynak değil. Çünkü ne zaman böyle bir durum olsa hemen uzaylılara bağlayıp ya da işi en uç teorilere bağlayıp sürekli kitap yazan birisi. Daha önceki videolarımda kendisinden bahsettiğimi duymuşsunuzdur. Ay'a inişiyle ilgili, çeşitli uzaylı karşılaşmaları ile ilgili kitapları var. Ama genelde işi uçlara taşıyan birisi. Sonuçta adam bundan para kazanıyor. Herkes doğrucu Davutları sevmez. Ancak Hoagland bir kenara, Mars'ın Saydonya bölgesi gerçekten halen gizemini koruyan bir bölge. Alanda neden piramitsel keskin kenarlı ve nizami yapılar var? Neden bölgenin hemen yanında insan yüzüne benzediği iddia edilen bir yapı var? Neden nükleer bir savaşın yan etkisi gibi Xenon 129 anormal seviyelerde yüksek? Ve neden Phobos'ta kendi başına dimdik bir monolitsel yapı duruyor? Bilimin tüm bunlara güzel açıklamaları var. Hepsinin çeşitli doğal olayları sonucu olduğunu söylüyorlar. Ve son derece makul açıklamalar. Ancak insanın bir de hayal gücü ve bitmez merakı da mevcut. Ve bilimin genelleme yaptığı noktalarda daha spesifik cevapları arıyoruz. Lakin şu an bu cevapları bulmak pek mümkün değil. Ancak günün birinde Mars'a insanlı seyahatler başladığında tüm bu soruların da cevapları birinci elden bulunacak ve yüzlerce yıldır süregelen Mars'ta gelişmiş bir medeniyet kalıntıları var mı sorusu da cevap olacak. Tabii birileri o cevabı bizlerle paylaşmayı kabul ederse. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Uzay bilinmeyen sırlar ve gizemlerle dolu bir sonsuzluk. Ve özellikle hiç tanımlanamayan olaylara gelince bugün izlediğiniz bu video gibi daha onlarca çeşitli konu mevcut. Ve kimileri halen de gizemini koruyor. Eğer bu tarz videoları görmek isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Ve kanala abone olarak bana eşlik edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.